Burası Konoha kahvehanesi. Burada Naruto'yu biraz tiye alıyoruz. Naruto evreninde bazı klanlar vardır. İsmini duyunca herkes hemen tanır. Uchiha dersin herkes Sharingan der. Hyuga dersin herkes Byakugan der. Akemichi dersin biri kesin patates cipsi diye bağırır. Ama iş Senju klanına gelince ortalık biraz garipleşiyor. Çünkü bu klan öyle sıradan bir klan değil. Konoha'nın kurucu klanı. Hashirama Senju'nun klanı. Tobirama Senju'nun klanı. Yani köyü kuran, sistemi kuran, Hokage makamını başlatan aile. Ama gel gelelim seriye baktığında insan ister istemez şu soruyu soruyor. Madem bu kadar büyük klan, bunlar nereye gitti? Bir köy kurdular, birinci Hokage onlardan çıktı. İkinci Hokage onlardan çıktı. Sonra bir anda sanki toplantı yapıp topluca buhar oldular. Uchiha mahallesi var. Hyuga ana evi, yan evi, büyük evi, küçük evi her türlü paketi var. Aburame desen böcekleriyle hala görevde. Ama Senju klanı konusunda koskoca Naruto evreni bazen onlar da vardı ya işte moduna giriyor. Bugün Senju klanının kim olduğuna, neden bu kadar önemli olduklarına ve en önemlisi neden ortadan kaybolmuş gibi göründüklerine bakacağız. Ve dürüst olalım. Bu videonun sonunda hepimiz aynı şeyi diyeceğiz. Hashirama koskoca köy kurdu ama soy ağacı konusunda biraz dikkatsiz davranmış olabilir. Önce en temelden başlayalım. Senju klanı Naruto evrenindeki en eski ve en güçlü klanlardan biriydi. Asura Otsutsuki'nin soyundan geldikleri kabul edilir. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Uchiha nasıl Inra'nın çizgisini temsil ediyorsa Senju da Asura'nın çizgisini temsil ediyor. Yani bu iki klan aslında sadece siyasi rakip değil, tarihsel ve ruhsal olarak da birbirine karşı yerleştirilmiş iki büyük güç. Uchiha tarafında bireysel yetenek, göz gücü, yoğun duygu ve güçlü çakra kontrolü öne çıkarken Senju tarafında yaşam enerjisi, dayanıklılık, çok yönlülük ve işbirliği öne çıkıyor. Kısacası Uchiha tarafı daha çok ben tek başıma hallederim havasındayken Senju tarafı biz takım oyunu oynuyoruz koçum tarafındaydı. Tabi Uchiha bunu duyunca muhtemelen takım oyunu zayıfların bahanesidir falan demiştir. Zaten yıllarca birbirlerini kesmelerinin nedeni de biraz da buydu. Bir taraf duygu patlaması yaşayan göz klanı, diğer taraf savaş alanında bitmeyen enerjiye sahip odun gibi dayanıklı insanlar. Naruto evreninin ilk büyük rekabeti aslında burada başlıyor. Senju klanı denince akla ilk gelen isim tabii ki Hashirama. Ve açık konuşalım, Hashirama normal bir shinobi değil. Adam resmen sistem hatası gibi. Hücreleri ayrı olay. Çakrası ayrı olay. Doğa dönüşümleri ayrı olay. Wood Style zaten bambaşka bir olay. Üstüne bir de Madara gibi bir canavarla dövüşebiliyor. Naruto evreninde bazı karakterler güçlüdür. Bazıları çok güçlüdür. Hashirama ise yazar burada biraz abartmış olabilir seviyesinde güçlüydü. Bir adam düşün. Hem köy kuruyor, hem savaş bitiriyor, hem kuyruklu canavarları dağıtıyor, hem Madara ile kapışıyor. Hem de bütün bunları yaparken hala gülümseyebiliyor. Gerçekten aşırı özgüvenli insanların atası olabilir. Hashirama'nın bu kadar güçlü olması doğal olarak Senju klanını da aşırı büyük gösteriyor. Çünkü klanın lideri böyleyse insan diyor ki bunun akrabaları da en azından mahallede sorun çıkartabilecek seviyededir. Ama sonra seriye bakıyoruz ve görüyoruz ki Hashirama var, Tobirama var, Tsunade var. Sonra kocaman bir soru işareti var. Yani koskoca Senju bazen 3 kişilik aile paketine dönüşmüş gibi duruyor. Hashirama gücün sembolü ise Tobirama aklın sembolüydü. Adam resmen bir klan sadece yumrukla değil, sistemle de güçlü olur demeye gelmiş gibi. Konoha'nın kurumlarının en önemli kısmında Tobirama'nın izi var. Akademi, ambu sisteminin temelleri, Hokage yönetim anlayışı, görev organizasyonu, yani Tobirama savaşçı olduğu kadar devlet kurucusuydu da. Ama onun da garip tarafı şu, kendi klanını ileride çok görünür halde bırakmadı. Yani Senju'nun siyasi etkisi devam etti. Ama klan olarak görünürlüğü giderek azaldı. Bu da bizi videonun asıl gizemine getiriyor. Senju klanı gerçekten yok mu oldu yoksa biz yanlış yere mi bakıyoruz? İşte burada en güçlü teori devreye giriyor. Bence Senju klanının kaybolması büyük ihtimalle bir anda yok olmaları değil, Konoha'nın içine karışmaları. Bu teori yıllardır fandomda en çok konuşulan açıklamalardan biri. Ve mantıklı. Çünkü Senju'ların ideolojisi Uchiha gibi içine kapanık, keskin bir soy çizgisini koruyan bir yapıda ziyade
daha geniş, daha birleşimci bir yapıya yakın. Hashirama'nın en büyük hayali neydi? Klanların sürekli birbirini öldürmediği, çocukların savaş alanında büyümediği bir köy kurmak. Yani Hashirama'nın vizyonu Senju mahallesi kurup kapıyı kilitleyelim değildi. Adam resmen artık herkes aynı köyde yaşasın diyordu. Bu yüzden Senju klanının zamanla başka ailelerle evlilik yaparak Konoha halkına karışmış olması çok mantıklı. Yani teorik olarak Senju klanı kaybolmadı. Dağıldı. Bir nevi klan olmaktan çıkıp sistemin içine girdi. Bunu modern dilde söylersek Senju klanı bireysel marka olmaktan çıkıp kurumsal bir yapıya dönüştü. Uchiha hala premium özel seri ürün gibi kaldı. Senju ise halka arz edildi. Peki aklımıza şöyle bir soru geldi. Neden Uchiha kadar görünmüyorlardı? Çünkü Uchiha klanı çok daha belirgin bir kimliğe sahipti. Sharingan gibi hemen fark edilen bir Kekkei Genkai'si var. Kendi mahallesi var, kendi iç politik yapısı var. Kendi gururu, kendi yalnızlığı, kendi dramı var. Yani Uchiha denildiğinde hikaye kendi kendine drama müziği açıyor. Senju ise daha dağınık bir mirasa sahip. Onların gücü tek bir gözde ya da tek bir sembolde toplanmıyor. Dayanıklılık, çakra gücü, yaşam enerjisi, çok yönlülük, liderlik, yani Senju mirası daha sistemsel bir şey. Bir Senju'yu görünce aha bu kesin Senju demek hiç kolay değil. Adamın alnında %100 saf Senju diye bir barkod çıkmıyor. Dolayısıyla seri içinde Senju soyundan gelen ama doğrudan klan etiketi taşımayan birçok kişi olmuş olabilir. Bu yüzden görünürlükleri azalmış gibi duruyor. Aslında yok olmaktan çok ayırt edilmesi zor hale gelmiş olabilirler. Burada Tsunade çok kritik. Çünkü Tsunade Senju adını doğrudan taşıyan en önemli karakterlerden biri. Hashirama'nın torunu ve aynı zamanda bize şunu hatırlatan kişi. Senju mirası tamamen bitmedi. Sadece yoğunluğu azaldı. Tsunade'de Hashirama'nın büyük yaşam gücünün izlerini görüyoruz. İnanılmaz bir dayanıklılık, Byakugo ile birleşince absürt bir iyileşme gücü, müthiş çakra kontrolü ve tabii gerektiğinde tek bir yumrukla binayı dümdüz edebilme yeteneği. Tsunade bize şunu gösteriyor. Senju gücü illa orman çıkarmak zorunda değil. Farklı biçimlerde devam edebilir. Bir de açık konuşalım. Tsunade'nin varlığı tek başına bile bu klan zayıftı demeyi imkansız hale getiriyor. Kadın hem tıp sistemini geliştirdi, hem Sannin oldu, hem Hokage oldu, hem de savaşta ön safta durdu. Yani Senju soyunun son büyük temsilcilerinden biri olmak konusunda kötü bir özgeçmişi yok. Konuşulan bir başka teori de şu. Senjular savaşlarda çok ağır kayıp vermiş olabilir. Bu da mantıksız değil. Çünkü Warring States döneminden gelen bir klan bunlar. Yani öyle sakin mahalle hayatıyla büyümediler. Yıllarca savaştılar. Uchiha ile savaştılar. Diğer klanlarla savaştılar. Köy kurulmadan önce hayatta kalmak zaten başlı başına zordu. Sonrasında da savaş tamamen bitmedi. Dolayısıyla Senju klanının nüfus olarak ciddi kayıplar yaşaması mümkün. Ama bence tek açıklama bu değil. Çünkü tamamen öldüler demek Naruto dünyasının bize verdiği ipuçlarıyla biraz eksik kalıyor. Daha güçlü açıklama şu olabilir. Bir kısım savaşlarda azaldı, bir kısım da Konoha'ya karıştı. Yani klan adı zayıfladı ama etkisi yok olmadı. Hatta ironik bir şekilde Senjular kendi ideallerini o kadar iyi uygulamış olabilirler ki sonunda klan olarak görünmez hale geldiler. Bu da biraz komik oldu. Uchiha ayrı kaldığı için herkes onları hatırlatıyor. Senju birleştiği için insanlar bunlar nereye gitti diye soruyor. Adamlar ideolojilerini fazla iyi uygulamış olabilirler. Bence Senju klanının asıl mirası karakter listesinde değil, Konoha'nın kendisinde yaşıyor. Şöyle bir düşünelim. Hokage sistemi, köy mantığı, klanlar arası birlik fikri, topluluk bilinci, ateşin iradesi. Bunların hepsi Senju düşüncesine çok yakın. Yani Uchiha mirası daha çok karakterler ve trajediler üzerinden yaşanırken Senju mirası doğrudan köyün yapısında yaşamış olabilir. Başka bir deyişle Uchiha mirası gözlerde kaldı. Senju mirası duvarlarda kaldı. Biri teknik bıraktı, diğeri düzen bıraktı. Biri dramayı taşıdı, diğeri sistemi taşıdı. Ve tabii dramayı izlemek her zaman daha gösterişli olduğu için insanlar doğal olarak Uchiha tarafını daha çok hatırlıyor. Senju ise biraz şu duruma düştü. Köyü kurdular, sistemi oluşturdular, sonra herkes o sistemin içinde yaşamaya başladı ve dönüp peki bunlar nereye gitti dedi. Bir şirketin kurucusu gibi düşün. Adam şirketi kuruyor, her şeyi sistemleştiriyor, sonra şirket büyüyünce herkes markayı konuşuyor ama kurucunun soyadını unutuyor. Senju klanı biraz böyle oldu. Peki Naruto'da neden daha fazla Senju görmedik? Bunun biraz hikaye tercihiyle de ilgisi var.
Naruto serisinin ana dramatik ekseni uzun süre Uchiha çevresinde döndü. Sasuke, Itachi, Madara, Obito, Tsuchi, Sharingan, Mangekyo bilmem ne, Rinnegan, Eternal Sharingan, yani hikaye doğal olarak Uchiha'yı merkezde tuttu. Senju tarafı ise daha çok arka plan efsanesi olarak kaldı. Hashirama ve Tobirama aşırı önemliydi. Ama aktif hikaye içerisinde onların soyundan gelen büyük bir klan ağı izlemedik. Bu yüzden birçok izleyici ister istemez Senju klanının unutulduğunu düşünüyor. Ve dürüst olayım, bence biraz unutuldu. Ama tamamen lore dışı bırakılmadı. Sadece Uchiha kadar spotlight almadı. Naruto evreninde ekran süresi bazen güçten daha önemlidir. Yani dünyanın en sağlam soyundan gelirsin ama 3 sahne görünürsün. Sonra biri çıkar ve tek gözüyle bütün sezonu çalar gider. Şöyle bir toparlayalım. Senju klanı Naruto evreninin en önemli klanlarından biriydi. Konoha'nın kuruluşunun merkeziydi. Hashirama gibi bir efsaneyi, Tobirama gibi bir stratejisti ve Tsunade gibi bir devi çıkardı. Ama buna rağmen seri ilerledikçe doğrudan görünür bir klan olarak geri planda kaldı. Peki neden? En mantıklı cevap şuydu. Senju klanı bir anda yok olmadı. Zamanla Konoha'nın içine karıştı, savaşlarda azaldı ve klan kimliğinin çok ideolojik mirasıyla yaşamaya devam etti. Yani Senjular belki göz önünde değildi ama köyün temellerinde onların izleri vardı. Bu yüzden Senju klanının gerçek sonu yok oluş değil, dağılma ve dönüşüm olabilir. Ve işin ironik tarafı şu, Uchiha kendi kimliğini koruduğu için hafızalarda kaldı. Senju ise herkesi birleştirmeye çalıştığı için ayrı bir klan gibi görünmez oldu. Bir anlamda kendi rüyalarını gerçekleştirdiler. Ama PR çalışmaları gerçekten zayıftı. Koca klan tarihe kurucu ama kayıp diye geçti. Hashirama bunu görse muhtemelen yine gülerdi. Tobirama ise büyük ihtimalle bir klasör açıp Senju görünürlüğü krizi diye yeni bir sistem hazırlardı. Peki sizce Senju klanı gerçekten yok oldu mu? Yoksa Konoha'nın içine karışıp görünmez bir hale mi geldi? Yorumlarda fikrini yaz. Eğer bu tarz Naruto klan analizleri hoşuna gidiyorsa videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.